201. program artık saymayacağım. 200'de gene saymaya devam edeceğim. Programda sizleri ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Huzurlarınızda bizim Türk kardeşlerimiz var bugün. Türkçe, İngilizce yapacağız. İnşallah, inşallah bugün içinde sizlerden bizlere ihtiyacımız olan kelimeleri, cümleleri, lazım olan ihtiyaçlarımızı sizlerden bugün alacağız. Ve gelen haftaya kadar inşallah o yolda da, o aldıklarımızda da bir şeyler öğrenmeye, yapmaya, tatbikata geçmeye çalışacağız. Aleykümselam Ayberk Efendi. Maşallah. Yine beraberiz. Allah'a şükür. Uzun bir maraton gibi görünüyor ama böyle o kadar uzun bir maraton değil yani. Ama yine de bir maraton yani. Şimdi devamlılık çok önemli bir mesele. Elhamdülillah. Bugünün teknolojisiyle de bir devamlılığa gidiyoruz çok şükür. Elhamdülillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Destur ya seyyidi meded. Destur ya sultan evliya meded. Meded ya ricalallah. A'inuna kunu avnen lena. Asa nahza bifadlillah. Evvela medet çekerek bir başlayalım. Allah'ın izniyle. At first, we want to begin with asking for spiritual support. Bu medetsiz hiçbir iş olmaz. And without spiritual support, no work will go its way. Bizim burada üstünde durmamız gereken meselelerden bir tanesi devamlı medet çağırmak, medet istemek ve medetten medet ummak. And what we should do continuous is asking continuous for spiritual support. Şimdi her kafadan bir ses var bu dünyada. From every head comes a voice. From every person comes a voice in this world. Yani herkes reyini, fikrini açıkça beyan ediyor. Everybody is talking about his ideas, about his point of view. Ve bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi daha millet onun farkında bile değil. But the people are not conscious about whether this is a good thing or not. Şimdi herkes zanneder ki demokrasi olduğu zaman ve herkes fikrini söylediği zaman iyi bir şey yaptığını zannediyor. And they are thinking today by having the system of democracy where everybody can give his opinion, they achieved something good. Buradaki esas mesele ve mana her fikir doğru bir fikir olduğunu kabul etmemek lazım. The important point here is that we don't have to accept every opinion as a true opinion. Ya o zaman doktorlara ihtiyaç yok. So is there no need of doctors anymore? Benim buram ağrıyor. İşte benim fikriyatıma göre oranın ağrıması efendime söyleyeyim böyle böyledir, şöyle şöyledir. İşte öyle yap, böyle yap. Doktora ne ihtiyaç var artık demek ki o zaman. So if it goes after your opinion, if something in your body hurts, can you say, in my opinion, this part of my body hurts and I have to treat it like this and like that? If this would be the case, we wouldn't be in need of doctors anymore. Avukata da ihtiyaç olmayacak. Çünkü diyeceksin ki ben kendimi müdafaa ederim. Bana kimse karışamaz. İstediğimi yaparım. And if it would be better like this, there would also be no need of a lawyer. You could defend yourself in front of court and could handle your issues by yourself.
ihtisas sahibi olan insanlardan fikir almak veyahut da onların tedavisine, efendime söyleyeyim, uymak veyahut da seni müdafaa edecek insana, ona vekaleti vermek veyahut da ne bileyim, her türlü mühendislik, adam sana mühendisliği yapmak, onların ihtisas sahibi olan insanlardan medet ummaktır demektir bu. And we are going for everything. We go to the specialists of any topic, or to an engineer if we want to build something. So, in other words, we are asking for help, for help from these persons. Bu bizim birbirimize ihtiyacımızı olduğunu gösterir ve efendime söyleyeyim, ihtisas sahiplerinden medet ummaktır. And this shows us that we can't stand on our feet alone. We always need somebody to help us, and it shows us that we search for help at the specialists of one case. Normalde insanoğlu tek başına olduğu gayet zayıf bir yaratıktır. As a person for himself, the human being is very weak created. Ama toplu halde oldukları zaman bir mozaik gibi bir güç veyahut da bir fayda veyahut da ne bileyim bir bina yapma iktidarları oluyor. But if you come together, if many people come together, there comes power with the people coming together, and you can say they are able to build buildings together and other things. They have more power. Bu başlangıç acayip bir başlangıç oldu. Çünkü esas öze dönmek lazım. Yani millet şimdi özünü kaybetmiş, bir şekilde özüne dönmesi için böyle bir başlangıç geldi. Subhanallah. And today, the start of the Sohbah was a very interesting point, and it shows us that we have to come back to our roots, and this is what we are trying to do. Çünkü bir ağacın büyümesi, dallanıp budaklanması öyle bir şeydir ki bir tohumdan ibarettir. Bir tohum koskocaman bir ağacı yapar. For example, if a tree is growing, a huge tree emerges from a little seed. You can't believe it. Ama derler ki ağaç dallandı, budaklandı. Öyle bir hal aldı ki kontrolden çıkmıştır. And they say the tree grows in its own way and with no support and is out of control. Her tarafa dal budak göndermiştir. Sağ, sol, yüksek artık her tarafı böyle artık zarar vermeye başlamıştır. And the branches of the tree start to grow in every direction and start to damage things that are near of them. O zaman derler ki oduncu gelsin bu ağacı bir toparlasın. O zaman derler ki oduncu gelsin bu ağacı kessin, sağını solunu dallarını böyle budasın. And in this case, when the branches grow in their direction, the people say we have to call the specialist who crops the tree again and gives it a nice shape. Bu dallar budaklar düzeltilir, ağaç güzel bir hal alır, güzel bir ağaç olur. And when the specialist has come and has done his work, the branches will be not as disturbing anymore, and out of it will be again a beautiful tree. Ama öyle bir
hal almışsa da o ağaç toparlanmaz, derler ki bu ağacı keselim, yeni ağaç koyalım. But in case the tree has grown too wildly in its own way, the people say then, let's cut this tree as a whole off and plant a new tree. Şimdi dünya haline bakıyorum. Bu dünyadaki büyüyen ağaç bayağı dallanmış, budaklanmış, hiç kimseyi dinlemiyor, hiç kimseye saygısı yok. Efendime söyleyeyim, ne kadar kötü fikir varsa, ne kadar kötülük varsa hep bu ağacın üstünde mevcuttur. And if we look today in the situation of the world, it is a tree that has grown very wildly. The branches have grown very wildly. Nobody has good manners anymore, and nobody is polite anymore to each other. The tree has become, so to say, very ugly. Bu ağacın sahibi kim? Bir düşünün bakalım. Who is the owner of this tree? Let's think about it. Dünya kimin? Senin mi, benim mi? Is this world yours or mine? Ne senin ne de benimdir. It's neither yours nor mine. Bu ağaç Allah'ındır. Bu dünya Allah'ındır. This tree belongs to Allah, and this world also belongs to Allah. Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri diyor ki artık bu ağacın kesme zamanı gelmiştir. But Allah is saying, now it is time to cut off the tree. Kim müdahale ederse, kim yalvarırsa bu ağacı kesme diye onu da kesecektir. And whoever wants to stop Allah from cutting off this tree, he will also be cut off. Bu çok net bir meseledir. This is a very clear point. Şimdi bugün tarih değişiyor. 2022'den 2023'e geçiyoruz. And today is the last day of 2022, and we are entering tomorrow the year of 2023. Yahu dün daha 22'ye girdik. Nasıl da 23'ü bulduk? But yesterday we still were in 2022. How can we enter so fast 2023? Yani bir sene öyle bir geçti ki şov diye. This one year has passed very fast. We didn't even notice. Yahu bre aman bre zaman yazdı, kıştı derken 23'ü bulduk. And as soon as we could look around, we are entering already to 2023. Şimdi bir tarihi hatırlatma yapmam lazım ki bu önemli bir sene. Now we have to remind of an event of history because now it is a very important year. 1923'te hilafet kaldırıldı. Because in the year 1923, the Caliph, the Ottoman Empire, was cancelled. Ve İslam aleminin başı söküldü. And the head of the Islamic world was taken off from its shoulders. İftiralar, efendime söyleyeyim, ne gerekirse söylendi hakkında. And they have spread every kind of lies and attacks about this. Avrupalı zafer ilan etti. And Europe has announced the victory against the Ottomans. Öyle bir zafer ilan etti ki dedi ki artık
tarih sahnesinde Osmanlı diye bir şey yok. And they celebrated their victory in this manner that they claimed there's no Ottoman Empire anymore on this planet. Ona göre zaten devlet ricalini değiştirdiler, hükümleri değiştirdiler. Efendime söyleyeyim ve cebabire asrına girmiş bulunuyoruz. 1923'te. A New Age. And now they have changed every kind of law from the Ottoman Empire, have changed it to so it befits to them. And now they call it the New Age in beginning from 1923 up to today. Bu akşam tam 100 sene oluyor. And just tonight, it is exactly 100 years. Şimdi 100 sene bir asır demektir ve bu dünya üstünde her 100 senenin bir değişimi olacaktır. Olmuştur mazide de. And 100 years means a century. And it has always been like this, that after a century, the system of the world changed completely. And now we are just at this point again. Bu sene mühim senedir. Herkes bilsin. And everybody must know that this year is a very important year. Bu senede ne zuhurat, ne futuhat, neler olacak hep birlikte inşallah göreceğiz. And inshallah, we will witness what will happen, what events are going to happen in the coming year. İnsanlar tabii ki bunu tam olarak bilemiyorlar. And of course, the people don't understand at all what is going to come ahead of them. İnsanlar bugün israfın en yüksek olduğu geceyi yapıyorlar. Bütün millet cebinde ne varsa ne yoksa bu gecede harcıyor. And today is the most wasteful night of the year. And they waste so much money on fireworks. It is unbelievable. Yani bu akşam dere büyüklüğünde içki içilecek. They drink many alcohol As a river. Yani bir dere içkisi düşünün bu akşam içilecek. Just imagine tonight will be drunk in alcohol in the amount of a river. Metin, aç içini. Bunu da aç. Yani this is waste number one. Ondan sonra inanılmayacak kadar da yemek yapılacak. The second waste is they make so much food for this night. Ya yerler ya yemezler. O kadar bir fazla yemek yapacaklar ki yarısından fazlası çöpe gidecek. Whether they eat it or not, it doesn't matter to them. More than half of it will go to garbage after this night. Bu akşam için herkes yeni kıyafetler, yeni ayakkabılar, yeni takılar, yeni efendime söyleyeyim aklınıza ne gelirse alınmıştır. And also for this night, everybody has bought new shoes. Everybody has bought a new suit or a new dress. No matter what you can imagine, everybody has bought everything new for this night. Yarın sabah uyanamayacaklar ama öğlene doğru uyandıkları zaman
Ah derler. Biz ne yaptık yahu? Bir ay artık aç kalacağız. And when they wake up tomorrow, they won't wake up early, but they will wake up late, and they will say, "Oh, what we have done this night! What terrible things we have done! We will stay now 1 month hungry. So much we have wasted." Bütün parayı bir geceye yatırdık. They have spent all their money on this one night. Ondan sonra bir ay açlığa mahkum. And that's why they have to be hungry for 1 month. Ondan sonra yahu diyor nasıl yaptık biz bu böyle hatayı? Ama hata değil. Hata değildi. Zaten olan olmuştur. Then they are asking themselves, how could we do? How could we commit such a mistake? But then they say, on the other hand, let's not say it's a mistake. We have done it, and now it's either way over. Bu insanlara desen ki yahu bu gecenin parasını siz yemeyin, içmeyin. Bu parayı alın bir fakir memleketteki fakirleri sevindirin desen onlara hayır olmaz diyecekler. But if you tell these people, on this night, don't waste all your money for drinks, for dresses, and for food. And if you say to them, instead, give the money to some people in a poor country, they say, no, we can't do this. Ne yapılacak? O diyecek ki biz kendimiz niye bunlara verelim? Biz daha hak ederiz. Biz bu geceyi bekliyoruz. Sen de diyorsun ki bize bu parayı fakir fukaralara mı verelim? And they are saying, no, we can't give all this money to the poor people because we have waited the whole year for this night and we have deserved this to celebrate this night. We can't give just our money to these poor people. Onlar da der ki yahu senede bir gün tabii ki her şeyimizi harcayacak. Tabii ki bu geceyi kutlayacak. Tabii ki bu gece çok önemli bir gecedir. Biz bir seneyi atlattık diyecek, yeni seneye girdik diyor. And they say it is only one night in the year. And of course, we have to spend so much money. Of course, we have to get our new dresses, buy them. Of course, we have to get new food, best food, because it is the change of the year and it's a very important night. Şimdi adama dersen veyahut da kadına dersen ki yeni sene ama yeni sene ne demek? Sen bir sene daha yaşlandın demektir o. Desen hayır bu yeni senedir. Her şey yeni olacak der sana. But if you tell the people what actually does new year mean, it means that you all become 1 year older. But they don't accept this and they say, no, it is a new year and everything will be like the name new in this year. A new year, new year, new year, new year. Yeni sene, yeni sene, yeni sene, yeni sene, 7 sene, 7 sene, 8 sene, 8 sene. Bu artık yerleşmiş kafalarda. Bu çıkmaz Ayberk Efendi. And this has become already in the head of people. You can't get it out of the head of people anymore. It is right there. Sadece biz artık ne yaparız? Biz dedik hadi hayırlı seneler diye biz de herkese hayırlı seneler diliyoruz. But what can we do about it? Also, we are used to already to say Happy New Year to the people. Çünkü senden gelmeyeni sen onunla gel demişler. They say, The one that doesn't come with you, you have to come with him.
Diyor ki yahu ben dünyanın üstünde 8 milyar insan var. 8 milyar insan bu yeni seneyi kutluyor. Biz 3-5 kişiyiz. Biz de kutlamasak olmaz. On the world, there lives a whole of 8 billion people, and all of them are celebrating New Year's Eve. So we are 5 people. How should we not come with the celebration? How should we be away from it? Onun için biz de diyor ki hayırlı seneler diyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur diye temenni ediyoruz biz de. And that's the reason why we are also saying Happy New Year. And we are hoping at the same time that it will be a blessed year also. Çünkü burada gene insanlar Allah'ın kullarıdır. Biz de Allah'ın kuluyuz. Onun için insanlıkla bir şekilde yürümek lazım. At the end of the day, these are also Allah's servants. Just like us, we are also Allah's servants. And we all live together here on this planet. Ama bu demek değil ki biz böyle israf yapacağız, böyle efendime söyleyeyim ihtifal yapacağız, böyle kutlayacağız, böyle şey yapacağız, çok heyecanlanacağız. Bu bir tarihtir. Dün bir, bugün iki ve hatta bugün 31, yarın bir. Yani değişen bir şey yok. O kadar aman aman bir Allah'ın sana tecelli verip de bir hayli sevap yazacağı bir gece de değil yani. So it is all in all, it is we should not participate in the wastefulness of this night. We should not spend so much money on food. We should not celebrate it as a special day. It's just the number changes from 31 to the 1st of the January, and it is no holy night in the view of Allah Almighty. Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da dedi ki biz seneyi 12 ay olarak hesaplayıp insanlığa vermişiz. Allah says in the Holy Quran, we have divided the year into 12 months and for the people. Bu güneş takvimi şaşmaz. The sun calendar can't go astray. Cannot go wrong. Bir de ay takvimi vardır ki o da her sene 10 gün eksiktir güneş takviminden. But there's also the moon calendar, and it has every year 10 days less than the sun calendar. Bu da Allah'ın hikmetidir ki Allah onu 10 gün eksik yapması bu kutsal geceleri ve kutsal günleri bütün seneye yaysın diye. Yani bütün sene bu Allah'ın verdiği güzel tecellili geceleri ve hep bütün sene yani faydalansın diye öyle bir sistem kurulmuş. Allah had made it in this fashion, the moon calendar, that it is every year 10 days less than the sun calendar, that the holy nights that we have in Islam, and these are Allah's holy nights, that they are in every season, in summer, winter, in every day of the year, has got this honor of having a blessed day or a blessed month. Ramazan ayı bütün seneyi dolaşır. The month of Ramadan is walking through the whole year. Yani bir gün biz Ramazan'da kışta tutuyoruz, bir gün Ramazan'da baharda tutuyoruz, bir gün sıcakta tutuyoruz ve yani böyle dönüyor devamlı mevsimleri de tutuyor. In one year, we are having Ramadan
in the winter, and 1 year it is in the spring season, and in another year, a few years later, it is in the summer season. And so 1 month is present in all parts of the year. Yani hesaplamalara göre 30 senede bir seneyi dönmüş oluyor Ramazan. And if you take it as a whole, the month of Ramadan walks through the whole year in this time span of 30 years. Bu güzel bir şeydir. Allah hem kuluna yazda hem kışta Ramazan'ın tadını tattırır. This is a very beautiful thing that Allah has created for us, that He gives to people the taste of the month of Ramadan in the summer as well as in the winter. Şimdi çoğu millet der ki bu İskandinav ülkelerinde yazda nasıl oruç tutulur? And many people are wondering how in the Scandinavian countries in the north, how do they fast in the summer? 20 saat güneş, 4 saat gece. Because they have 20 hours of sun and 4 hours of darkness. Oradaki Müslümanlara sordular. Orada bazı insanlardan röportaj yaptılar. Dediler ki yahu siz bu mazeretiniz var. Çok uzun bir gün. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl hem işliyorsunuz hem oruç tutuyorsunuz? And there were some reporters who were interested in this matter, and they were going there to Scandinavian countries and asking the people, so how do you manage it? You have so many hours to fast, and you're doing your works as well. How are you handling it to fast for 20 hours? Adamların cevabı çok ilginçti. Yani o güzel bir cevaplamalar yaptılar. And the people from these regions had a very beautiful answer to this. Onların aralarında da o Finlandiyalı insanların aralarında Müslüman olan Finlandiyalılar da vardı. Yani doğma büyüme Müslüman değil, sonradan Müslüman olan insanlar da. And among these people that were asked were also people that were not Muslims by birth, but they became later converted to the religion of Islam. Şimdi orijinal Müslüman olana soru sordular. Bir de bu sonradan Müslüman olana da sordular. Aynı soruyu. So they asked the same question to a Muslim born person, and the same question again to a person that converted later in his life to Islam. Adam dedi ki biz bu Ramazan'ı canı gönülden bekliyoruz. And one person replied, "We are waiting with very great joy for the month of Ramadan. Çünkü biz bunu severek yapıyoruz. Biz bu bize ceza olarak almıyoruz. Bunu böyle ceza olarak algılamıyoruz orucu dedi. We see it as a happiness and as a gift, the fasting. We don't see it as a punishment on us. We are happy for it. Biz su içmesek ne olur, yemek yemesek ne olur diye düşünmüyoruz. We don't think about what happens if we don't eat, if we don't drink. Biz düşündüğümüz tek şeydir ki Allah bizden bu ibadetimizden razı mıdır, değil midir? Bizim bir tek düşündüğümüz mesele o. The only thing we are thinking about is is Allah content with us? Is He happy with our fasting? Çünkü biz geçici insanlarız. Yani bugün yaz burada 20 saatsa kışta da
gün 4 saattir diyor. Because these times are going over. If today in the summer season, one day is 20 hours, in the winter season, one day is only 4 hours. Biz ama o gün 4 saat olan orucumuzla 20 saat olan orucumuzun arasında hiçbir farklılık yoktur bizim için demiş. But for us, we don't notice any difference between fasting in the summer, where we are fasting 20 hours, and between the one when we are fasting in winter, where we are only fasting for 4 hours. Önemli olan bizim Allah'ın bu emrini yerine getirmemizdir. Onun için bizi yani uzun saatler de umurumuzda değil, kısa saatler de umurumuzda değil. For us, the important thing is to follow the command of Allah Almighty, and so it doesn't matter to us if we fast for many hours or for just a few hours. Ondan sonra o Müslüman olan bayana sordular. Sen dedi nasıl böyle dinini bıraktın ve böyle çok zor bir ibadete yalpalandın? Then they asked a converted person that converted later to Islam, how could you why did you leave your religion and took on the hardness of this religion? O da dedi ki ben sevgilimi buldum dedi. And the answer of the asked person was, I found there my beloved. Ve ben hayatım boyunca sevgilimi bulmak için kendimi feda ettim dedi. And throughout all my life, I've sacrificed myself for finding my beloved. Şimdi benim sevgilim bana diyor ki 20 saat oruç tut. Ben 20 saat değil 20 gün oruç tutarım dedi. Gene sevgilimi memnun ederim dedi. And if my beloved now says not fast for 20 hours a day, but if he would say fast for 20 days, I would do it with all my love and fulfill this command. İşte bu insanların bu sevgi, aşkı Allah'a her şeyi yaptırır. This love towards Allah Almighty, their creator, brings the people to make everything for their creator. Bugün yılbaşı gecesi insanlar kendi nefsleri için bu akşam kutluyorlar. Today is New Year's Eve and people are celebrating it for the sake of their own egos. O bir tarafta 20 saat bekleyerek iftar ettikleri zaman onlar da Allah'ın rızalığını almak için 20 saat beklemişlerdir. And on the other side, the people of northern countries, they are fasting for 20 hours and waiting just to break their fast to fulfill the command of Allah Almighty. Oradaki mutluluğa bir bakın, buradaki mutluluğa bir bakın. Now compare the happiness of both of these groups. Oruç tutmayan tabii ki bunu anlamaz. The one who never fasted in his life, he won't understand this. Ama oruç tutan insan iki hadisenin arasındaki farkını çok iyi anlar. But the one who has already fasted in his life, he understands very clear the difference between these two groups. Orada bir tanesi sarhoş oluyor, ne yaptığını bilmiyor, sabah uyandığı nasıl uyanmıştır anlamıyor. Ama o biri tertemiz yemeğini yemiştir, ibadetini yapmıştır, Allah'a yakınlığını görmüştür. O yüksek
yüce makamlara ulaşmıştır. O biri de zibilliğin içinde boğulmuştur. And the first group of people, they're getting drunk in this night and waking up with a heavy head on the next day, in the midst of the day, and do all dirty kind of things. But the fasting person is very clean, purifies himself, and he also gets spiritual rises in his spiritual rank for the sake of Allah. Bu Allah'ın emrini tutmak zor değildir. It is not hard to fulfill the command of Allah Almighty. Ama şeytanın emrini yaptığın zaman da, çünkü bu şeytanın emridir. Şeytan emredip sizlere öyle kötü bir muamele yaptırıyor ki artık siz bile ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. But this night, the devil commands you to do all these dirty things, and he commands so dirty things that you don't believe yourself that have done such things in the next day. Bu Allah'ın emrini tutmak kadar güzel bir şey yoktur. There's nothing so beautiful like fulfilling the command of Allah. Biz Allah'ın emrini tutmak için yola çıkmışız elhamdülillah. We have started our way in order to follow the command of Allah Almighty. Çünkü Allah bize dedi ki kul olun, güzel olun, tatlı olun, efendime söyleyeyim herkese yardım edin diye Allah bize böyle bir emir verdi. Biz de bu emri yerine getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. And Allah has commanded to his servants, to us, you should be servants to me. You should be beautiful. You should have a beautiful heart, and you should help each other. And we are trying everything to fulfill these commands of Allah. Burada bir gecede harcayacağımızı biz bir senede fakir fukaraya yediririz. And instead of wasting in one night all this money, we are trying to give this same amount of money to people of a poor country for 1 year. Derler ki dünyada fakirlik çok. They say there's many poor regions on this planet. O bir tarafta da dünyada israf çok. But on the other side, there's many wastefulness on this planet. Bu israfı fakirlere yönlendilerseler dünyada fakir kalmaz. If they would direct this, what they throw away, what they are wasting to the poor people, there wouldn't be any poor people anymore on this planet. Silahlara harcama yaptıklarının %10'unu bu fakir insanlara verseler aç insan kalmayacak dünyada. If they gave only 10% of the money they put to produce weapons and would give this money to poor people, there would no longer be any hungry person on this world. Dünyada adalet olmayacaktır. Yani bu adaletle ilgili olduğu için bu adaletsizlik bu dünyanın bu hale gelmesi sebep olmuştur. And the situation of today, of the injustice ruling of this world, is just because of this fact that we don't care for each other. Bu mühim bir meseledir ama düzelecek olan bir mesele değildir. This is a very, very important point. But it will never be fixed. Düzelmez. Bunu ancak Mehdi Aleyhisselam düzeltir.
only Mehdi alayhi salam will be able to fix that problem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam gelmiş demiş ki benim artık sana son risalemdir Kur'an-ı Kerim'den. Bundan sonra artık ben sana gelmeyeceğim demiş. And there was the day had come where Jibril alayhi salam came to our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam and gave him the message, today I will give you the last revelation from the Holy Quran, and then after this I won't come again. Peygamber Efendimiz sormuş, ya Cibril sen benden sonra gene gelecek misin bu dünyaya? And our Prophet asked Jibril alayhi salam, after this will you return once again to this world? Oradaki ahir zamanda 4 kere geleceğim ben bu dünyaya. Jibril alayhi salam replied, in the end of times I will come 4 times again to this world. Peygamber Efendimiz sormuş, ne için geleceksin demiş. Our Prophet, peace be upon him, asked, what will you be coming for? Demiş ki, geleceğim birinci gelmemde merhameti alacağım. He answered Jibril alayhi salam, the first time I come, I will take the mercy away. İkinci adaleti alacağım. And the second time I come, I take the justice away. Üçüncü geleceğim, hayayı alacağım. And the third time I come, I take away the Shyness. Edap. Dördüncü geleceğim diyor, bereketi alacağım. and the fourth time I come, I take away the barakah, the blessings. Şimdi dünyada utanma yok, adalet yok. Efendime söyleyeyim, bereket yok, merhamet yok. And in today's world, there's no shyness, there's no justice, there's no mercy. No of these things are still on this planet. Hepsi gitti. Çok para var ama bereket yok. Everything has gone. They have much money, but no blessing on it. Çok mahkeme var ama adalet yok. They have very much courts, but they don't have justice. Çok insan var ama utanma yok. There are many people, but they have no shyness. Bir de hiç kimse kimseye merhamet etmiyor. And also, nobody is showing mercy to the other one. İşte bu asrın hikayesidir. And this is the story of this century. Gelecek asra yarın adım atıyoruz. Tomorrow, we are entering the coming century. O yeni asır kapandı, yeni asır açıldı. And this so-called new age will be closing, and we are entering a very new age. Şimdi bakalım Allah bu kullarına nasıl bir şey vermiştir bu 100 senenin içinde. And let's see what Allah has prepared for His servants in the coming year. Bu önümüzdeki asır geçen asıra benzemez. The century that lies ahead of us has nothing similar with the century that we are leaving now. Bu bambaşka bir şey olacak. It is a whole different century. Umarız ki Mehdi Aleyhisselam'ın asrı olur. And we are hoping that it will be the century of Mehdi alayhi salam. Çünkü bu şekilde de devam etmek istemiyoruz. Because we don't want it to go on like this anymore. Onun için Allah'a dua ediyoruz. Ya Rabbim bize sahip gönder.
This is why we are asking Allah, oh Allah, send us the owner of the time. Sesinizi duyamadım. Bize sahip gönder ya Rabbim diyoruz. İnşallah, Ya Rabbi, send us the owner of time. İnşallah bu asr-ı saadete de ulaşmış oluruz. Inshallah, it will be a golden age the coming century. Buna da hepimiz dua edelim ki orada bulunmak dileğiyle nasip olsun bize. Let's pray all together for that will be a golden century, that we are also allowed to take part and to live in this golden century. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil Fatiha. Teşekkürler Harun Efendi, maşallah. Güzel tercüme ettin. Allah razı olsun. Hürmetinizle. Evet Ayberk Efendi. Sağ olasın sultanım. Dilinize kalbinize sağlık. Bu 1923'ten şimdi 2023'e giriyoruz. Bundan bahsettiniz. Yani 100 senelik bir cebabire devrinin anladığımız kadarıyla da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Doğru anladıysam. Öyle. Aynı zamanda şeytana verilmiş olan 2 asrın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani şeytanın da son zamanları. Ben öyle anladım. Çünkü Yani şeytan saltanatını ilan etti. Yani böyle dünyada 23'ten itibaren şeytan tam dünyaya hakim oldu. Harun. Yeah. And Abercrombie said he understood from this that since 1923, there's been the century of the tyrants. And ahead of this, there was also a century of the devil. So we have just lived 200 years of hegemony of the devil. But now the time of the devil is over. And Sheikh Bahauddin Effendi confirms this, that the century was since 1923 the century of the devil. Yani 2023 İslam'ın şahlanışı olacak demektir diye düşünüyoruz o zaman. İnşallah. Ümidimiz o. Yani ne bekliyoruz sultanım, ne beklemiyoruz. Yani aslında soru buydu. 2023'te neyi bekliyoruz, neyi beklemiyoruz? 2023 bir asrın kapanışı doğrudan doğruya. Yeni bir asrın açılışı. Çünkü asırlar 100 seneliktir. And Abercrombie is asking, now when the hegemony of the devil has ended, there must be a new rise in the next century. And what is awaiting us in the coming century and what is not waiting for us in the coming century? And Sheikh Bahauddin Effendi says it is a whole new century and the new system will start there. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bugünkü Müslümanlarla, İslam'la bir yere varılmaz. With the Muslims of today, we can't reach anywhere. Çünkü hepsi, yani hepimiz şeytanın kurduğu sistemin içinde yaşıyoruz. Because we are all living inside the system that Shaitan has established. Yani şeytan bir balon yapmış, hepimizi içine koymuş. Sen de Müslüman ol, sen de gavur ol, sen de şöyle ol, sen de böyle ol. Hepimiz aynı balonun içinde geziyoruz. Shaitan has made a kind of balloon in which all of us is inside of it. And no matter if you say you're Muslim, you're Jew, you're something else, we are all in the same balloon and can't go out of it. Bu sistem, ama bu balon patladığı zaman yeni bir sistem gelmesi lazım. O da Mehdi Aleyhisselam'dır. Başka yok yani. But if the balloon explodes,
and there will be no longer the system of the devil, and then will be the time of Mehdi alayhi salam. Biz Yani Heh. İslam'ın şahlanışının yılı olması diye düşünüyoruz. Doğru mudur yani? O bir ümit. tabii ki yani Ümidimiz o mudur? biz zaten hayatımız hakiki İslam gelsin diye onu bekliyoruz. So Ayberk Fendi is asking, are we awaiting, is ahead of us a new rise, the golden age, is it in front of us in the coming year? And Sheikh Bahauddin Effendi says, yes, this is what we have been waiting for from all of our lives, that there will be the system of Islam established again in the most beautiful way. Bizim bütün yaşam gayemiz ve bu dünyanın üstünde yürümemiz Allah rızalığıdır. Our whole lifestyle and our whole life, what we are doing, we always try to make Allah happy with us. Allah bu sistemden razı mı sence Ayberk Efendi? Kesinlikle hayır. Biz de bu sistemin içinde yürüyoruz ama bizim istediğimiz Allah'ın razı olduğu sistemde yaşamaktır. And do you think that Allah is happy with the system that we are living right now inside it? And Ayberk Fendi says no. And Allah is indeed not happy of the system, but we are wishing and we are praying and we are hoping that we are going to live in the system of Allah one time. Yani dolayısıyla şimdi biz bu işin balonun içinde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuzu korumaya çalışıyoruz. Etrafımızı korumaya çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim, insanlara bu yapılan yanlıştır diye söylüyoruz ama kimse bizi dinleyen var mı? Dinleyen varsa bizimle beraber, dinlemeyen varsa onlar da şeytanla beraberdir. Yapacak bir şey yok. Bak. And Sheikh Bahauddin Effendi says, we are all in the same balloon, and we are trying to tell to people the good way and the right way. But if we tell them that they should not be wasteful in this night, for example, are the people really listening? There are people that are listening, that are from us, that are with us, but there are also people that don't listen and go their own way. Yani Sultan Abdülhamid cennet mekan tahttan indirildiği zaman sen daha iyi bilin bu tarihleri Ayberk Efendi, sen bu şeylerde iyisin. Kamil gücünde değil miydi? Şüphesiz. Yani orada, Yani gücü kuvveti yerindeydi. Yani düşünsen 7 düelle barış yaptı. Efendime söyleyeyim, memleketin halini ıslah etti. Efendime söyleyeyim, borçları ödedi. Her şeyi temizledi. Burada 3 tane çabulcu geldi, adamı indirdi. So, Sebep? Yes, Harun. Sheikh Bahauddin Effendi is asking, 1 century ago, Sultan Abdülhamid Han was dethroned. Do you think he had not the power to stop this, them dethroning him? He had settled all debts. He had built a stable system. Do you think he would not be able to go on with his caliphate? Yani burada bir soru işareti var Ayberk Efendi, yani sen izah etsen çok güzel olacak. Şimdi Orada, sultanım, yani memleket harapta mıydı ki indirdiler Sultan Abdülhamid'i? kesinlikle değil. Sadece zaman dolduydu. Cebabire'nin girmesi gerekiyordu. Yani şimdi esas meseleye geldik. Şurada böyle bir şey vardır ki, mesela biz şimdi bu balonun içindeyiz. Niye biz bu balonun içindeyiz? Çünkü o Sultan Abdülhamid cennet mekan bu balonu yaptırmadıydı.
And so Sultan Abdulhamid Han had put everything into an order, and he indeed would have the power to stay in the system of the caliphate, but he understood that the age of tyrants must begin. And today, the balloon we live in is only because Sultan Abdulhamid Han, he knew what was coming ahead and he didn't interfere with the will of Allah. Ya burada çok yani bunu kimse tabii tahmin etmiyor, bilmiyor ya. Mesela şimdi herkes ne diyor ki Sultan Abdülhamid cennet mekan işte memleketi harap etti, memleketi bilmem ne yaptı. Halbuki memleketin harabını düzeltti. Her şeyi yerine koydu. Efendime söyleyeyim, gücünü, efendime söyleyeyim, hükmünü bütün eyaletlerin hükümdarlığına yeniden aldıydı. But this is the point that many people of today don't understand. Everybody today is thinking that Sultan Abdulhamid has put everything into chaos, that he has made many debts, but in fact, it is the opposite is the case. He had brought from chaos to order. He settled all debts. He ruled everything perfectly. Yani yanlışım varsa Ayberk Efendi, ben tarihte o Estağfurullah kadar iyi sultanım. değilim. Ama yanlışım varsa lütfen düzelt. Estağfurullah. Şu andaki Türkiye'nin durumu, yani şu anda başımızdaki liderimizin Türkiye'yi nasıl ayağa kaldırdıysa, borçları ödediyse IMF'ye, Abdülhamit de aynısını yaptıydı. Şimdi Tıpatıp. aynısını da Abdülhamit yaptıklarının şimdikine yapmaya çalışıyorlar. Mesela bu. İşte tarih tekerrürden ibarettir. Allah güç kuvvet versin başkana. Amin. Amin. İkinci Abdülhamid. Ben ona üçüncü Abdülhamid diyorum. Çok doğru. And Ayberk Efendi said, just the history is repeating in a way because the Turkish government has managed it to settle the debts of the country, but like in the century before, they now try to dethrone this government and to stop it. Yani illaki bir şeyler olacak yani. Şimdi o manevi yönde bambaşka bir olaylar var da onu biz bilemeyiz yani onu kestiremeyiz. Ama baktığın zaman Sultan Abdülhamid cennet mekana adam kötü bir şey yapmadı ki. If we look at the rule of Sultan Abdulhamid Han, he didn't make anything bad. Adam cennet mekan kendi parasını dahi almıyordu. Kendi cebinden harcıyordu. The Sultan, may his station be paradise, he even did not take the money from the state money. He took his own money to pay the things. Yani her türlü fedakarlığı yaptı ki imparatorluk yeniden şahlansın. So he sacrificed everything he got to bring a new rise to his empire. Orada bambaşka bir alem vardı, Hikmetler bambaşka abi. bir mesele vardı. O da artık Allah'ın takdiri ilahi bu çark dönmesi lazım ki belli şeyler gelmesi için. Bugün de bakarsan bu çark gene bir şekilde dönüyor. İnsanlar zannediyorlar ki biz döndürüyoruz bu çarkı. Değil. And the wheel of history is always turning. There are so many wisdoms behind it we don't see right now. And like the wheel of a destination is turning, we have to come to this point we are today. Bu yeniden yani bu 100. asırın bitmesi bambaşka bir yeni 100. asır gelmesine işarettir. İnşallah. It is a sign of a new age that this century has just ended. Şimdi biz normal insanlar olarak kendimizi Sultan Abdülhamid cennet mekan yerine koyduğumuz zaman asla ve asla 3 tane çapulcuya koskoca imparatorluğu vermezdik. If we
would be in the place of Sultan Abdülhamid Han, if we think at the situation, we wouldn't let us dethrone by a group of people, by a small group of people. Ki hiç zulmetmedi yani Sultan Abdülhamid hiç zulmetmedi. And he was never a tyrant, Sultan Abdülhamid. Her zaman için ne kadar fitne varsaydı başında onları böyle savuşturup o fitne yapan adamları dahi kendi lehine almış insandı. And even the ones who tried to bring the state into chaos, even he was treating them justly also. Bu işte acı tarih ama yapacak bir şey yok. Hadis-i şerifler yürümesi lazım sultanım. Abdülhamit Han da hadis-i şerifleri yerine getirdi. Yürümesini, önünü kesmedi. Esmedi İnmesi gerek yerde indi. çünkü gördü. Şimdi şey derler, Evliyaullah zaman yolculuğu da yapabilir. Hem ileri hem geri. And Sultan Abdülhamid Han was not stopping the determination, the destination that was coming. And he was also a holy person, and the holy saints of Allah, like Sultan Abdülhamid Han, they have the allowance, they are allowed to travel through time, forward also and backward. Bu nasıl tayyüz mekan var, bir de tayyüz zaman. Tayyü mekan dediği zaman Bismillahirrahmanirrahim der, kendini Amerika'da bulur. Bismillahirrahmanirrahim der, kendini Sibirya'da bulur. Bismillahirrahmanirrahim der, Uzak Doğu'da bulur. Yani öyle evliyalar var. Her yere gidebilirler, vasıta istemezler. Aynı zamanda da bu Evliyaullah zamanda da ta Adem Aleyhisselam'ın zamanına kadar gidebilir, ta kıyamete kadar gidebilir yani. Hepsini görebilir. Ama müdahale etmez, müdahale etmeye izin yoktur. And the special holy servants of Allah, they have the allowance, they're allowed to travel through place and through time. So if they say Bismillahirrahmanirrahim from now, they can be 1 minute, 1 moment later, they are in America. If they say again Bismillahirrahmanirrahim, they can be in the Far East. And like this, they are also allowed to travel through the time, up to the time of Adam alayhi salam. But they don't have the permission to change everything, to change anything. Onun için yani oradaki hadise bambaşka bir hadisedir. Onun için biz ümit ederiz ki bu asrın değişmesi Mehdi Aleyhisselam'ın asrının girmesidir. Ve Mehdi Aleyhisselam'a kavuşmayı bize nasip eylesin diye dua etmemiz lazım. Amin. And we have to pray, everybody has to pray that the new age, the new century that is coming now, and that we are entering the age of Mehdi alayhi salam, and that we are allowed to live in his time. Evet Ayberk Efendi. Bu akşam için bir tavsiyeniz var mıdır sultanım? Millet çılgınca zıplarken bizler ne yapmak lazım? Onu da bir söylerseniz. İstiğfar çeksek çok iyi olur. Çünkü Allah yani bir gazap gelirse de bu istiğfar bizi o gazaptan korur. And Ayberk Efendi has been asking for advice from Sheikh Bahauddin Efendi for this night of the New Year's Eve, what we can do in this night special. And Sheikh Bahauddin Efendi says we have to ask Allah Almighty for forgiveness, because if there is a punishment to come, this asking for forgiveness will keep us inshallah safe. İnşallah. Allah Evet, razı Ayberk olsun Efendi. sultanım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bayağı bir bilgilendirdiniz. Ve bu arada da Abdülhamit Han Hazretleri'ni de bayağı bir andık. Allah onun da makamını âli eylesin. Şefaatine Amin. bizlere nail eylesin inşallah. Amin. Kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Ve hakkını teslim alan torunları da inşallah hak neyse onu da alırlar haklarını. Herkes İnşallah. hakkını teslim alın. Bu adaletten bahsettiniz. Adalette inşallah yerini bulsun. 2023'te. İnşallah. İnşallah.
Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah hayırlı seneler olur. Hayırlı seneler olmasına da temenni ediyoruz. Allah razı Esselamu olsun. aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Selam aleyküm.